Dedelerimi pek görmedim. Ama kendimden başlayayım. 1936 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Nişancı Fatih arası. Çocukluğum orada geçti. Babam inşaat yapardı. Aşağı yukarı Fatih muhitinde desem ki yarısından fazlasını babamların. Üç kardeştiler. Üçü de inşaat üzerineydi. Orada bize 1,5 katlı böyle bir bahçe içi ev yapmıştı. Sanki orada doğdum hatırladığıma göre. Çünkü ufaktım oradan ayrıldığımda. Oralardan böyle çok yeşillik alan güzel bir muhitti. Sonra Nişanca tarafına doğru geçtik. Orada bir ev yaptı babam. Gene böyle 1,5 katlı kendimize ait. 5 kardeşiz. 4 kız kardeş, bir de oğlan abimiz vardı. Orada oturduk epeyce ne. Epey bir zaman oturduk evimizde. Fakat işte ortalıkta bir harp hali oldu. Biz de korkudan babam evi satıp buradan kaçalım dedik. Ama biz o işleri yapana kadar basıldı. Makarayas zamanı mı? Çok küçük olduğum için onu pek hatırlamıyorum ama uçakların üstümüzde gezdiğini biliyorum. Dışarıda olduğumuz zaman. Hemen karşısındaki bir ahşap ev vardı. Oraya geçtik. Orada epey bir zaman oturduk. Mahallemiz çok güzel bir mahalleydi. Nişancı cemaati, insanları. Yani düzgün bir ekipti orası. Dükkanlardaki oturanlar, çalışan insanlar, fırıncımız, bakkalımız. Gittiğimiz zaman alışverişe, hatta Kur'an-ı Kerim açık dururdu. Bize alışverişi yapardı. Gene getirir Kur'an'ına devam eder okurdu. Öyle güzel bir yerdi. Epeyce orada oturduk. Sonra ahşabı ben evlendikten sonra babam dedi ki hep beraber olmamız için gelin bu evi yıkalım. Yeniden yapalım. Herkese birer kat olsun. Ona karar verdik ama bunu ben evlendikten sonra yapıldı. Ahşap evi yıktık. Ben giriş katına 3 kat üzere yaptık. Ablam vardı, bir evli ablam. Onun üstüne babam olan kardeşimle beraber. Orada evi kurdular. Çok güzel oturduk. Sonra ben bir kat daha atmak istedim. Bir üst kata. Kızım evlenmişti. Kızımı aldım. Gelinimi giriş kata aldım. Kızımı da en üst kata. Fatma'yla epey zaman oturduk. Yani Ali doğdu, Mehmet doğdu, Osman doğdu. Sonra onları Bali Paşa'ya aktardık. Bu ev ablamların evidir. Giriş ve bu kat ablamların katı. Onlar da böyle ailecek otururlar. Bizim ailenin adeti kendimiz, çocuklarımız o şekilde otururuz. Kat kat yapıp birbirimizden ayrılmadık. Yakın bir arada büyük amcam vardı. Onlar otururdu. Biraz ileride küçük amcam vardı. Yani tam böyle aile toplanmış vaziyetteydik Nişancı'da. Evlendiğimiz zaman bu sefer oğlan tarafları da, onlar da aile birliklerini seven insanlardı. Bu ailede ablam bir kata oturdu. Kızını bir katına aldı, oğlunu bir katına aldı. Epey zaman burada oturdular. Nasıl desem çocukları oldu. 15-20 sene oturdular. Buradan sonra Basınköy'e göç ettik. Yazlık yapalım dedik. Kışın bu İstanbul'da oturalım. Yazın Florya'da oturalım. Epey bir zaman, 25 sene Florya'da yazımı geçirdim. Kışın gene geliyordum. Ben Fatih'ten ayrılamam. Çünkü Fatih'i çok severim. En sevdiğim muhittir. Her tarafı güzel, insanları güzel. Komşularımız güzel. Gidiş gelişler, yani hoş bir muhitti. Camilerimiz Ramazan'da, işte Fatih Camisi'nde çıkardık. Bütün o kurbanlar oralarda. Hayvanlar gelirdi. Toplar atılır, ezan işareti verilir. Yani şimdiki gibi hiç alakası yok. Değişti her şey. Malta Çarşımız çok güzeldi. Yürüyerek gider gelirdik oralara. Erhan doğdu ilk. 6 sene sonra bir kızım dünyaya geldi.
Üst kata çıktık. Orada çocuklarımla devam ettirdik. Sonra işte babam vefat etti. Annem vefat etti. Ablam vefat etti. Abim o katta kaldı. Benim kızımı o tarafa alınca o da Balipaşa'da oturuyordu. Fatmaları buraya geçirince kızımı aldım. Onu üst kata koydum. En azından sanki çocuklar 6-7 yaşındaydı geldikleri zaman. Kızım 30 yaşına kadar, 30, nasıl diyeyim? Yok. Kaç sene oturdu? Bir 30 sene oturdu, evet. 48 yaşındaydı, bir hastalığa tutuldu. Kızımı kaybettim. Damat bey kaldı evde. Zaten çocuklarını da evlendirmişti. Bizim orası çok aralıklı, bahçelik yerlerdi. Yani hiç böyle şimdiki gibi değildi. Karşı evde evimiz vardı, kömürcüydü. Onun yanında bizim evimizde o duruyordu. Onun karşısı tamamen açıklık, boşluk, bahçelik, yeşillik alanlar vardı. Sonra Fatmalar orada ev yaptılar. Onların da orada bir arsası vardı. Ufak ufak evler olmaya başladı. Ama çok bütün değişen bir ev hali yoktu. Hala da gene öyle. Yani desem ki kaç senelik evler aynı devam ediyor. Bizim evimizin karşısı, onlar böyle sıraya evler yapıldı. Nişancı tarafı desen orası da hala öyle çok fazla gelişmiş yer değil. Mahallemizin komşularından çok iyi görüşürdük. Senelerce, öyle ufak tefek değil. Abimin evlendiği gelinimiz de hemen yanımızdaki evdeydi. Biz mahallede böyle evlilik, her işi orada bitirdik. Yanımızdan kızımızı aldık, bize gelin oldu. Ondan sonra evi yıktılar. 3 katlı bir ev yaptılar. Onların yanında bir ufak barakamsı bir yer vardı. Onu da alan biri, onu da tekrar bina yaptı. Komşuluk çok güzeldi, karşı komşularımız, gidiş geliş. Fakat birkaç seneden sonra insanlar değiştikçe artık insanları anlayamıyorsun. Nasıldır, neyinizdir? Pek komşuluk bitti. Gene eskileri biz devam ediyorduk. Eskilerle gidip geliyorduk. Tarafında daha çok ortaokul vardır. Karagümrük Ortaokul. Zincirlikuyu derler oraya. Çok dostumuz oralardaydı. Onlarla gidiş gelişimiz oluyordu. Hanımlar toplanıp mesela beraber kırlara gidilirdi. Erkekler çok devreye girmezdi. Erkekler gece evlerine gelir. Gece saat öyle olmazdı. Yani biz akşam oldu mu kapılar kapanır. Abim bile dışarı çıkmazdı. Böyle çok düzgün bir yaşantımız vardı. Babamın usulleri, yani aile yapımız, birlikte yemek yememiz, herkesin oturma şekli, babaya karşı itaat, karşılamak, uğurlamak. Böyle şimdiki gibi hani kanepelerde yatıp da baba hoş geldin öyle şeyler hiç yoktu. Gayet saygı, düzgün bir aile yapımız vardı. Babamlar göç olarak gelmişler Türkiye'ye. Nereden? Selanik'ten. Selanik'ten göç etmişler. Sonra buradan bize çok yer vermişler. Hani oradan geldiniz, oradaki mallarınızın yerine bu muhitlerde çok yer göstermişler. Fakat buraları o kadar değişikti ki, bostanlık aşağıya kadar. Vatan Caddesi diye bir şey yoktu. Bütün bostandı. İşte şeyler ekili, lahanalar, işte salatalar. Biz onlara gelerek, yürüyerek buraları gezerdik. Bütün sulak araziydi. Sular şakır şakır akardı. Vatan Caddesi çok değişikti. Yani hiç tahmin edemezsiniz. Menderes ihtilal olduktan sonra Edirne Kapı'dan açılan yol böyle bütün her iki yolu da Beyazıt'a kadar bağladı. Zaten Menderes demişti. Yumurtayı göreceksiniz. Yumurta konsa Beyazıt'tan Edirne Kapı'dan görünecek. Edirne Kapı'da büyük bir kemer vardı. Ancak o kemerden şehir dışına çıkardık Edirne Kapı'dan. White'lar vardı, uzun otobüsler. Onlarla oraya da bir şeylikti, otobüslük bir kamyon geçişi.
Koca bir böyle kapı. O kapıdan Edirne Kapı dışına açılırdı. Oralar falan yıkıldı tabii hep. Bütün yolu açtılar. Bu tarafta öyle, o tarafta öyle. Binaları birer kat daha dibe indirdiler. Bütün binalar birer kat daha kazandı. Ortada geniş bir yol vardı. O yollar ağaçlık içindeydi. Bizim bu cadde. Çok güzel halk orada yürürdü. Bütün yeşillik ağaçlıkta. Onları da topladılar. Kapattılar bir yere. Herkes birer ikişer kat kazandı. Yolu indirdiler, düzlediler. Beyazıt'a kadar. Biz mesela Beyazıt'a babamın müsaadesi yoktu vesayetleri bilmeye. Annemle yaya giderdik. Beyazıt'a giderdik. Kapalı çarşıya alışverişimizi yapardık. Gene yürüyerek eve dönerdik. Yani kısıtlı bir erkeklerin istediği üzere. İtiraz yok bir şeye. Tamam siz vesayetleri bilmeyin. Tamam. Babam böyle biraz mütehassıp bir yapısı vardı. Mesela giderdik. Nasıl diyeyim? Park vardı. Oralarda mesela hayvanlar vardı. Ben bir kere orada çıkmıştım bir aslanın üstüne. Düştüm bir yerimi yardım. Babam duyacak gizli gitmişiz oraya. Geldiğimizde annem beni hemen yatırdı. Babam geldi akşam Nurhan yatmazdı. Ne yattı kaldırın diyor. Çünkü ben anlatacağım nasıl düştüğümü. Annem kaldırmadı beni. Onun çok uykusu var yoruldu bugün yatsın dedi. Ve yattım sabah tabii ben onu tamamladım. Yani hayat böyle o kadar şeydi ki yaşantılar çok debdebe yoktu. Çok şaşa yoktu. Bu kadar yemek, içmek, giyimler herkes kararında bir yaşantıdaydı. Ama herkes öyleydi. Zengini, fakiri ayırt edilecek gibi değildi. Misafirliğe gidersin bir kahve içersin. Devamı yok. Bayramlarda birer hafta şeker ikram edilir. Başka öyle israf, müsrif. Bu yaşantılar için ben diyorum çocukların da çok bana gülüyorlar. Yani eski başka türlüydü. Kahvaltılar, sabahları zeytini, peyniri, çayı yersin. Şimdi çocukları yapamıyorsun bile, tutamıyorsun bile. Ve araya şeker piyasadan kalktı. Şekersiz yaşadık kaç zaman. İşte bir yerden az bir şey alınıyor, bir yerden az bir şey alınıyor. Ekmekler girdi vesikaya. Gidiyorsun, ekmek insan başı. Küçük çocuk yerde, büyükler o ekmek yetmiyor. Abim derdi ki, bak sana şunu yapacağım, biraz ekmeğinden ver bana. Yoksa yemez yaparsan, bitirsen bir daha ekmek alamazsın. Artık ertesi günü. Hatta hiç unutmam küçükken böyle annem tasa koymuştu. Kuponları. Giderken bir rüzgar esti uçtu kuponlar. Ben toplayana kadar gitti o günkü hakkımız. Kara borsa satanlar vardı. Onlardan almıştık ekmek. O gün öyle geçirdik. Mesela bir iplik bir gidip basma alacaksın. Alamazsın yok öyle bir şey. Gideceksin nüfus kağıdına mühür basılacak. Sana makara mı lazım? İplik mi lazım? Kumaş mı lazım? Ancak öyle alabilirsin. Kafana göre yaşamak yok. Ancak bunu 1950 senesine kadar böyle çok yaşadık. Kıtlıkta yaşadık. Erkeklerin işleri kışın var. Yazın var. Kışın durgun. O kışınki hali yazdan toplayacaksın ki kışın yaşayasın. Herkes de kömür. Kömür sobası. O şekilde bir yaşantı vardı. Yani herkes de kabul etmişti artık. Hayat öyle. Şimdi olsa kimse katlanamaz. Hep hayal ederdik böyle bir elektrikli bir şeyler çıksa da birkaç yere koysak evimiz ısınsa. Bir soba ısınıyor. Öbür gençler, çocuklar herkes soğuk odada yatıyor. Annem baban yatacak sıcak odada ki sabah kalksın, sobayı yaksın. Okula gidenler biraz ısınıp da gitsin. Öyle bir yaşantıydı. Mesela bu evi babam yaptı. Bu evi bizim oturduğumuz ev. Daha çok asfaltta Fatih. Yani bu civarlarda desem hala babamın evleri duruyor. Biraz ileride
kayınbiraderimin evini yapmıştı. Ahmet abilerin evini yapmıştı. Basınköy'de, Florya'da bizim evlerimizi. İnşaat bayağı 72 yaşında vefat etti. O yaşa kadar hiç durmadan çalıştı. Eşim kuyumcuydu. Abisi de kuyumcuydu. Bizim beylerin sülalesi kuyumcuydu çarşıda. Onlar da işte ilkokuldan sonra okumamışlar. Hatta benim beyimle bir üstteki abisi bir gün o gidermiş, bir gün o gidermiş. Babaları hastaymış. Kahve işletirlermiş. Kahve dükkanını açarmış o günü. Ertesi öteki çalışıyor, kuyumcu meslek öğreniyor. İşte makine yapmak için. Hatta hocaları demiş ki biz size demişler 2 kişiye bir verelim, karne verelim. Siz bir gün biriniz bir gün. Babaları tüberküloz olmuş. O yüzden hiç çalışamamış. 4 oğlan kardeştiler. Bunların 2 büyük abi kuyumculuk üzerine. Benim beyim de açmış, bakkal dükkanı açmış. Sonra ben evlenmeden o da çarşıya girdi. Gittikçe işte dükkan orada aldılar, mülk olarak aldılar. Ama öbür abiler senelerce bu bileziklerin yapılan makinalarını yaptılar. Onlar onları yapıyordu. Bizim bey de satıyordu. Sonra baktık ki çarşıdan biz kopalım dedi. Ben artık geleyim, muhitimde bir yer tutayım. Caddede bir Esra kuyumcusu vardı, ana caddede. Orada dükkan açtık. Kızımın ismini verdi dükkana. Benim ablamın ilk evlenmesi Çırçır tarafında oturuyordu bizim beylerin ailesi. Orada bir ev yaptı babam onlara. Kayınvalidem orada oturuyordu Çırçır'da. Ondan sonra 2 oğlan daha vardı. Büyük abimiz Nişancı'da oturuyordu. Sonra ablamlar ev yapınca oraya geçtiler. Ama kayınvalidemin evi Çırçır'da, senelerce orada oturdu. Sonra biz evlenince beyim de tabii bu tarafa döndü. Sırf kayınvalide kaldı Çırçır'da. Biz bu Bali Paşa'nın çok ilerisinde bir yeni bina yapılmıştı. Oraya ben geldim. Ablamla beraber oturdum. Benim beyimin büyük seninle. Biz hem 2 kardeş evliyiz. Hem kızlar hem erkekler kardeşiz. Onlar da sonra seneler sonra o evi sattılar. Kayınvalideme bizim Fatih'te bir ev yaptılar. Bizim evimize yakın bir yere kayınvalidem geldi. Çırçır'la alakayı kestiler. Ama çocuklukları falan Çırçır'da geçmiş. Bütün yaşantıları işte o spora çok meraklıydı. Orada kulübü vardı. Her gece aşağı yukarı kulübe giderdi. Arkadaşlarından görüşürdü. Kulübün çocuklarını giydirir eder. Aşırı spora meraklı. Koyu fena Beşiktaşlıyız. Artık şimdiki böyle bir lokmacık 2 yaşındaki çocuklarımız, 3 yaşındaki çocuklarımız Beşiktaş kıyafetli. Hala onun çatışması devam ediyor. Ailemizde sürüyor. Sonra Çırçır'la işimiz bitti. Biz dükkanı açtık. Epey bir müddet burada çok güzeldi işi de. Fakat hırsızlık başladı, bu kuyumcuları soyma işi. Bir gün hatta bir Çingene vatandaş gelmiş bizim beyden bilezik seçerken oradan bir sırayı götürmüş. Hiç yapamamış bizim bey. Nasıl onu yaptıysa yüzükleri çıkarmış takmış, bilezikleri derken o bir sırayı geçirmiş götürmüş. Bizim bey kapatmış dükkanın peşinden koşmuş ama yakalayamamış. Ve öylece ne gitti. Sonra ben artık bu dükkanda çalışmam. İndirdi kepengi. Bütün malından, mülkünden bıraktı. 1 sene yakın durdu. Sonra boşalttık, orayı kiraya verdik. Kendi başka işlerle uğraşmaya başladı. Ben ilkokulu Muallim Yahya vardır Yavuz Selim'de. Orada bitirdim. Sonra işte daha bizim küçükten koymuşlardı kafamıza. Sizi okutmayız biz. Siz kız çocuksunuz. Meslek okullarına gidin. Dikiş öğrenin. İşte kendinize yaşayabilecek rahatlığınız için bir şeyler öğrenin. Yemekte, dikişte, yani el işlerinden uğraşın. Ben bir ara en küçük olduğum için bir denemelik orta 1'e gittim. Fakat abim çok karşıydı okumama.
İşte sen gitme bak uykum var bu sabah boş ver yat yat diye 6 ay sonra bıraktım okulu. Yani 12 yaşında 5'i bitirdim. İlk orta 1'e gittim. 13 yaşında da ilk defa Sultan Selim Meslek Okulu açıldı. Sultan Selim'de. İlk talebeleri biz oranın. Benim numaram 13'tü, kardeşimin 12, benim 13. Böyle bütün aile kızlarımız yazıldı. Oradan meslek okulunu bitirdim. Dikiş, nakış, işte çiçekti, şuydu bir de onları öğrendik. Orada kaldık. Vallahi desem ki arkadaşlarımın hiçbiri kalmadı. Bu yaşa kadar hiçbiri kalmadı. Öğretmenlerimizden mutluyduk, güzel. İyi bir şeyle sobalı odalardı. İşte ortası boş bir bahçeydi. Birer oda böyle çepetraf sıraya. Müdürümüzün odası. Hoş bir okuldu ama sonra torunlarımız şeyde okudu. Yanındaki büyük okulda. O okulun hırdavat oldu çok her tarafı. Güzel okulumuzu bitirdik. Öyle bir sıkıntı yaşamadık hiç. Bütün kardeşler biz 15. okuldan değil de 60. okuldan mezunuz. Şimdi galiba değişti onların isimleri. Benim okuduğum 60'tı, yanımızdaki de 15'ti. Ara yoldan geliyorduk ama ara yoldan biraz çok tenhalık olduğu için müsaade etmiyorlardı. Caddeden geliyorduk, Baltepe'nin oradan dönemeyiz. Parkın oradan öyle gelirdik. Ara yola girmezdik çünkü birkaç kere çocukları soymuşlardı orada. Kolundaki işte bilezik varsa ilkokul çocuklarının ellerinden falan o yoldan korkardık. Çünkü çok tenhalıktı. Ara sokaklar, kimse yok sabahleyin. Şimdiki gibi anneler yakalayıp çocuklarını, çantalarını taşı, su torbalarını yoktu öyle bir şey. Yani işte evden bir de abimin kızı vardı. Benim kızım onunla giderdi. Erhan'ı da dayı amca çocukları falan onlarla gider gelirdi. Aynı okuldaydılar. Yani öyle bizler hiç okula gidip her gün hocayla konuşmak, okul annesi olmak yok öyle bir şey. Gidersin çağırırsa hoca dersin ki işte çocuğumun durumu nasıl? Belki senede bir kere, 2 kere. Böyle fazla okulla şey yok. Derslerini verir, onu takip edersin. Çocuğunu evde çalıştırırsın. Ama okullarla böyle çok alaka. Dakika başı sonra sabah giderdik, öğlen eve gelirdik. Öğlen yemeğimizi de yerdik, tekrar okula giderdik. 3.30'da okul biterdi. Sonra evlerimize gelirdik. Şimdiki gibi yarım gün değil. Tam bir günde okul. Sanat okulu 4 sene gittim. 2 sene dikişe gittim. 2 sene nakışa gittim. Sonra 2 sene de çiçek dersi aldım. Güzel oradan dikiş öğrendik. Bayağı güzel dikişleri kendimiz dikiyorduk. Sonra nakış bayağı güzel yani nakış yapardım. Çok güzel meraklıydım biraz. Okul çok hoşuma gitti. Yaşaması, arkadaşlar, şeyler. 2 sene de ayrı dikiş. Beni yazan dedi ki burada sen ortaokula otur. 2 sene sonra da bütün derslere gir. Yani enstitü mezunu ol. Ben istemedim. Rahat geldi böyle. 4 senede işi bitirdim. Sonra ayrıyeten birkaç sene sonradan çiçek dersine gittim. 23-24 yaşında da evlendim. Yani çok erken evlenmedim. Ablamlar erken evlenmişler ama ben evlenmedim erken. Karşımızda kömürcü vardı. Süleyman Efendi diye bir kömürcü. Aşağı katı boşluktu, kömür satardı. Bir tanecik de ufacık kulübesi orada yaşardı. Öldükten sonra orayı sattılar. Oraya güzel bir bina yapıldı. O bina hala işte şimdi bir bakkal dükkanı var orada. Onun üstü galiba 5 kat bina var. Onun yanı gene boşlukta ahşap bir bina vardı. Onu yıktılar. Onun yerine gene yaptılar. Onun yanında 2 katlı iyi görüştüğümüz bir Hikmetleri arkadaşımız vardı. Onu yıktılar. Onu gene büyük bir bina yaptılar. Köşedeki evde de o da yarı ahşap yarı çinko bir evde. O da yıkıldı. Onu da bina yaptılar. Şimdi ben 60'ta evlendim. 60 senesinde 62'de bizim evimizi yapmış olduk. Erhan'ın yaşını orada kutladım.
62'de bizim evimiz oldu. Karşı evimiz de aşağı yukarı. O seneler sıraya yapıldı. Sonra sağ tarafımızdaki ev yıkıldı. Gelinlerimizin evi. Onlar 4 kat yapıldı. Birkaç sene sonra da sol tarafımızda gene bir ahşap ev vardı. Onu yıktılar. Verdiler müteahhite. O da 4-5 kat yaptı. Yavaş yavaş gitti. 2-3 ev sonra büyük bir konak vardı. O konağın bahçesi bizim evin arkasına kadar gelirdi. Koca bir boşluktu. Böyle kamelyalar vardı. İşte çaylar içerlerdi. Su çekerlerdi diye şeyler vardı, kuyular. Orada herhalde üst düzey biri oturuyordu. Tabanca sesleri falan olurdu. Orada talim yapıyordu geceleri. Sonra o evi de yıktılar. Orayı da binaları yaptılar. Çift apartman yaptılar. Öyle devam ediyor. Hala o hal devam ediyor. Beşiktaş çok güzel oynardı. Şöyle yuvarlak yuvarlak çizilip kaydırarak. Bir de bir yerlere oturup şöyle ellerimizi yapıp işte taşları. Bahçe çok yeşillikti. Yeşilliklerde akşamüstü kurulurduk böyle. İkindilik kendimize. Kahvaltılık götürürdük. Orada kahvaltılık yapardık. Kahvaltı arkadaşlarımızla. Akşamüstünden sonra eve babamızın geleceği vakit eve gelirdik. Ama okul zamanı değil tabii, yazın. Okul zamanı okula gider ve şey yapmazdık. Yazın sonra bize gelmeden tam Kumrulu Camisi'nin karşısı da büyük bir araziydi. Sırf yeşillik. Orada hocamız vardı. Böyle yerlere halı sererdi. Biz daha 3-4 yaşındayken bizi hoca anneye teslim ederlerdi. Sabah kahvaltımızı yapardık. Giderdik hoca annemize. Orada işte 2'ye kadar Kur'an öğrenirdik. Beklerdik birbirimizi. Hoca anne bir önüne alır. İşte Elif B'den başlar. Her sene 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında her sene Elif'te başlardık. Orada öğrenirdik. Kış gelirdi, okula gideceksin. Gene ertesi sene gene öyle. Ama Kur'an'ı öğrene kadar o hoca annemiz bizi yetiştirdi. Kur'an'ımızı öğretti. Ondan sonra oralar yıkıldı zaten. Binalar yapıldı. O güzellik de dağıldı. Çok yeşillik, çok güzel bir alandı. Mahallenin bütün çocukları orada toplanırdı. Hoca anne işte dinimizi öğretirdi. Namazı talim yaptırırdı. Bir çocuk kaldırdı, kıl bakalım sabah namazını. Birine derdi öğlen namazını kıl. O şekilde öğrenirdik. Ramazan'da cami gezerdik. İşte yaşlılara yardım ederdik. Yolda torba taşıyanların sevap torbalarını götürürdük. Bu camilere kadar gelirdik. Namazımızı kılardık. Yani bu da daha diyeyim ki 11 yaşında falan. İşte oruçluyuz. Dışarılarda dolaşırız vakit geçirmek için. Güzel bir arkadaşlık vardı. O otel nerede? Baltepe Pastanesi'nin karşısı oluyor. Çok büyük bir oteldi. Orada mesela yoğurtçular bir odada kalır, işte işçiler, kimsesizlerin yeriydi orası. Bir orada. Ama onun hiçbir resmini bulamadık. 6 kahveydi. Dışarı çıkıktı. Erkekler o kahvede otururlar. Üstüne de bütün kimsesizlerin yeriydi. Sonra Kumrulu Camisi'nin yanında bir şeyci vardı. Berber vardı. Orada kalaycı vardı. Kalaycının yanında berber. Dönüldüğü zaman orada kasap vardı. Sakallı böyle bir adamcağız. Şeyde çekerdi, el makinesinden eti çekerdi. Çünkü ben gidip aldığımı biliyorum. Bizim evin karşısında da böyle su akardı. Kış günü gelirdi oraya. Böyle kollarını sıvardı, orada abdest alırdı. Nasıl soğuk, karlar yerde böyle oradan abdest alırdı. Camiye giderdi. Kumrulu Camisi, Nişancı Camisi. Soğuk. Yani sıcak mevhumu şimdiki gibi bu kadar aranmıyordu. Gene soğuk vardı da yani alışkanlık, vücutlar taş gibi.
Herkes evinde bir odada soba, dışarılar buz gibi. Ben bilirim ki yeri silerken muşambaların donduğunu. Şimdi olsak zatürre oluruz. Annemler mutfaklar buz gibi. Orada yemek yaparlar. Birkaç sene sonra çamaşır yıkanırdı. Neyse makineler çıktı. Makineyi de kaç senesinde aldık? Çamaşır makinesini. Sanki 1951-52 senesinde aldık. Erken aldık. Her evde radyo yoktu. Mesela babamlar yılbaşında falan amcamlara giderdik. Orada işte piyango biletini, çekilişleri dinlemek için. Sonra biz almıştık bir Bush radyosu. Oradan başladık şey yapma. Bizim için büyük bir güzellikti. Babam gece olur oturur tabii yorgun adamcağız. Hadi babacığım sen yat yatağına. Çünkü radyo dinleyeceğiz. Onu seve okşuya odasına götürürdük. Babam yapardı. İşte skeçler olurdu. Güreşleri abim seyrederdi. Büyük bir keyfimizdi. Ama babam derdi ki akşam erken sabah erken. Ben ışığı patladak kapatırdı gelir. O uyuduktan sonra gene biz ışığı açardık. Gene orada kardeşler, annem oturur muhabbet ederdik. Komşuya gidip gelmekle. Komşuculuk. Yani gül gibi haber verilirdi. Gidip orada işte oturup muhabbet edilirdi. Güzel bir, yani annemin pek evde oturduğunu bilmezdim. Ablamlar evdeydi. Ablam, iki ablam. Büyük ablamla küçük ablam. Biz okuldan geliriz. Ablamlar evde. Ama annem gezerdi. Güzel gezerdi. Sonra toplanıp hep birlikte dut yemeğe giderdik. Mecidiyeköy. Bütün orası dut ağaçları içindeydi. Masalar olurdu. Her yer gider o masaya oturur. Hem dutu yer hem kır havası yaşardı. Kıra giderdik. Otobüsten giderdik. Orada işte dut yerdik. Eğlenirdik. Komşular, çocuklar, abimler, erkek çocuk, kız çocuğu hep birlikte adaya giderdik mesela vapurla. Adada gezerdik. Bunlar hep yazın güzellikleriydi. Küçük suya giderdik. Orada boydan boya kazanlar olurdu. Mısır zamanı. Küçük suda kıra giderdik. Torbalar taşırız. Düşünün bir kere. Otobüs gidersin orada. Gününü geçirirsin, gezersin, gelirsin. Eyüp Sultan'a giderdik. Eyüp'ün arkaları çok ağaçlıktı. O ağaçlık yerlerde kır yaşardık. Kır hayatı. Kadınların gezmesi buydu. Erkeklerle gezmek yoktu. Erkeklerle gezdiğimiz zaman ablam evlendiği zaman 1954'te benim kız kardeşim evlendi. Onların arabaları vardı. Babam bizi vesayete bindirmemek için özel arabayla amcamları Zeytinburnu'na götürdü. O da her zaman olmazdı tabii. Bize araba önden hazır edilir. İşte gel bu hanımları al. Hep beraber gidelim. Kardeşimiz de otururuz geliriz. Bizi öyle vesayetlere bindirmezdi. Ben hiç hayatımda bu yaşıma kadar otobüse binmedim. Benim beyim de bindirmedi. Bir yere gideceğim dediğim an kapının önünde arabayla biterdi. Ben seni götüreyim, oralarda dolaşayım, alayım eve getireyim. Ben de isterdim ki kendi başıma gideyim, biraz vapurla gideyim. Arkadaşlarımla gideyim. Yok derdi, yapma, zorlanırsınız siz. Ancak bir loğusa gelirse, ancak bir gelin gelirse, sulandırıp, reçeli sulandırıp, o bir büyük ikramdı. Sulandırılmış vişne suyu, meyve suyu o kadar. Öyle yanında teferruat bile yoktu. Sonra başladı gün yapmaya hanımlar. Haftada bir. Annemin salı günüydü. İşte biraz kurabiye falan yapılır, çay ikram edilirdi. Sonra o hepimize yayıldı. Hepimiz günler aldık. Aile, gençler, yaşlılar toplanır. Çaylarımızı içerdik. Muhabbetimizi yapardık. Herkes evine dağılırdı. Sonra biz genç günleri yapmaya başladık. Yaşlıları almadan mesela büyük evlerde fincan kapağı oyun oynardık. Çok rahat. İşte saklardık onları ikiye bölünür. Oyun oynar. Taş toplardık. Taş oyunları ama bu yaptığımız zaman hepimizin çocukları vardı. Büyük evlerde ip atlardık sıraya.
Yani kendimizi eğlendirmek için bir şey istiyorsun, yapmak istiyorsun. Eski hanımlar gibi değil. Daha gittikçe uyanıyor gençlik. Ben bilirim ki çok ip atladığımız evde. Yani evleneceğim zaman 23-24 yaşında ablamlar daha büyüktü. Sıraya yangın alayı yapardık. Pat 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 pat. Ondan sonra mutlu bir vaziyette ayrılırdık. Yaşlarımız derdi ki ne olur bizi de alın sizi görelim böyle. Neler yapıyorsunuz? Yok derdik. Siz bize şey yapamazsınız çünkü biz oyunlarımız leğenleri koyardık işte gözleri kapardık. Sular koyardık onun içine geçip gördü mü görmedi mi yani bir sürü oyunlar. Kendimizi eğlendirmek için çok güzel yollar bulurduk. Yemek yapardık. Mesela toplanıp bir günde hepimiz bir yemek yapıp o günü birinin ikram günü olurdu. Ama bu tabii epey seneler sonra oldu. Her şeyden vardı. Daha ziyade Anadolu tarafından gelenler. Bilhassa Trabzonlular çok vardı. Çok Trabzonlu vardı. Silistre'ye sıka ben oraya şeye giderdim. Kur'an dinlemeye haftada bir. Yani bütün oda ben aşağı yukarı tek kalırdım. Trabzonlu hepsi. Onlar çok vardı. Yani böyle az bir yani düzgün konuşanı az rastlanırdı. Trabzon bizim karşı sokak bütün şeylidir mesela. Kastamonu bütün karşı sokak. Hepsi oraya gelmişler. Böyle muhit toplanmış vaziyetteydiler. Ve sen girdiğin zaman aralarına seni çok almazlardı şeye. Onlar kendileri konuşur, sen böyle kuru başına kalırsın. Onlar birbirlerini çok tutarlar. Kastamonular, Trabzonlular, hepsi. Fatmalarla biz yakındık. Biz Arnavuttuk çünkü. Fatmalar da Arnavut. Onlarla biz abilerimiz, Fatma'nın babasından benim abim çok güzel arkadaştı. Ablam halasından arkadaştı. Onlarla çok güzel gidiş gelişlerimiz vardı. Fatma'nın hala kızlarından benim ayarım, Nurdan'ın ablaları. İşte biz de cumartesi günü gençler daha yeni yetişirken cumartesileri toplanıp kendi kendimize muhabbet ederdik. İşte biraz radyo dinlerdik. O şekilde bir değerlendirdik cumartesilerimizi. Yani insan buluyor bir şeyler. Olmayınca başka ne yapacaksın? Biz biraz bizim ailemiz çok düzgün bir aileydi. Çok usul erken bilen ve o seviyede insanlarla bizim dostlarımız öyleydi. Yani desem ki kalbur üstü. Oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, aile hayatı çok düzgün. İçen falan hiçbir tanıdığımızı bilmem. Yani çok düzgün bir seviyeli bir yaşantımız vardı. Ancak son zamanda sanki bir iki kere şeye gittik. Yani çok fazla dışarıda yemezdik. Öyle bir adetimiz yoktu. Şeye giderdik, deniz kenarına çok giderdik. Anadoluhisarı'na. Orada gazinolar vardı. Gazinolarda orada yemek yerleri vardı. Oradan alır masamızda yerdik. Veyahut evden hazırlayıp gidip deniz kenarında çayımızı orada içerdik. Evden götürürdük. Kıra da gitsek evden yapıp götürürdük. Dışarıdan yemek o kadar adet değildi. Yok gibi bir şeydi. Yani dışarı gidip yemek. Bir Aslı Muhallebici vardı çok ileride. Sanki İnci mağazası var onun karşısında. Babamla oraya giderdik, muhallebi yerdik. O da annem falan değil. Bir büyük ablamla ben götürürdü babam. İkimiz de giderdik işte babacığım bizi götür muhallebici oradan yiyip gelirdik. Yani dışarı yiyecek içecek çok fazla yoktu. Yok gibi bir şeydi. Hazır bir şey alıp da evde yemek yoktu. Balta, evet onlar güzel bayağı iş yaptılar. O da ama seneler sonra. Yani çok fazla. Ben evlenmeden evveli galiba vardı. Ben 1960'ta evlendim. Benden ihtilal oldu 1900 Mayıs 27'de. Ben
30 Mayıs'ta nikah oldum. 26 Haziran'da evlendim. Kısıtlı bir nikah oldum. Dairede az bir insanla nikahımız kıyıldı. O zaman vardı işte Baltepe yeni yeni açmıştı. Yeni yeni bir damadımız orada bir mutfak atölyeleri kurdular. Yeni döşemeler, mutfak yapmalar. Öyle şeyler çok geç başladı, uyandı. Ama sonra tam uyandı. Çok fazla alışveriş yapmazdık ki. Aldığımız kumaşları kendimiz dikerdik. Hiç dışarıdan ben bir şey giydiğimi bilmem. Ablam terziydi. İkinci ablam terziydi. Biz de terziydik. Kumaş alır dikerdik. Yani kumaşla desem ki bir iki Aydınlı açmıştı. Aydınlı'dan çok alışveriş yaptık. Aydınlı mağazası. Cadde üstündeydi. Onlar da böyle dürüst şeyli bir insanlardı. Aydınlı'dan bütün perdelerimizi bile oradan almışızdır. Ben üst kata çıktığım zaman kumaşlarımızı falan oradan alırdık. Her yerde yoktu çünkü kumaş satış yeri. Ara bu kadar Fatih'in sıraya değildi dükkanları. Pazara biraz yaşlandıktan sonra pazara çıkmaya başladım. Pazara pek gitmezdim. Aşağılar hiç oralara yok. Ancak bizim muhitteki alışveriş yerinden biraz alırdım. Ama gençlikte hiç öyle bir şeyler yok. Erkekler getirir, biz pişiririz. Biz de öyle pazara çıkmak gibi bir şey. Herkes öyleydi. Yani pazara Malta çarşısı vardı güzel. Oradan alırdı babam getirirdi. Ne istiyorsunuz derdi. Öğlenleri eve gelirdi. Evde yemek yerdi. Bak dışarıda bile yemek yok. Gelirken ne istiyorsunuz bize alışverişi yapardı. Giderken de işine giderdi. Yani hep oradan getirirdi hepimize. Kapalı çarşı beyimin dükkanına sayılıdır gittiğim. Pek istemezdi dükkana gitmeyi. Arkadaşları, esnaf istemezdi görünmemizi. Belki 2-3 kere gitmişimdir. Çok öyle. Hatta büyük eniştemin yorgancıydı bilmem bile dükkanını görmemişimdir. Ki orada yorganlarımız dikildi evlenirken. Hiç öyle bir şeylerimiz olmadı. Biz diyorum ya böyle çok sakin, huzurlu, çok sokaklara çıkmayan bir aile yapımız vardı. Şimdi o zaman kitaplar falan yoktu pek. Babam büyük ablam değil ikinci ablam Nezahat ablama yazdırırdı işte namazları, kaç rekat, sureleri. Biz de tabii okuduğumuz için onu yazdıklarından oradan öğrenirdik. Yasaklıydı. Ben Kur'an'a gittiğim zaman kağıda sarardım Kur'an'ımı. Birer birer hocaya giderdik. Birimiz çıkardık, ikincimiz öyle giderdi. Çünkü görürlerse yasaktı. Kur'an öğrenmek yasaktı. Camilerde ezanlar yasaktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tanrı'dan başka yoktur tapacak öyle bağırıyordu. Ne zaman ki 50'de Demokrat Parti kazandı, biz çılgına döndük. Evdeki kitapları abim nereye saklayacağını şaşmış. Hele o Menderes'in idam olacağı zamanki bir ara sandığın dibine saklamıştı. Dediler ki biz basacağız evleri. Hep onları yaktık kimse görmesin diye. Bütün dosyalar, defterler, dergiler hep onlar yandı. Kimse görmesin diye. Yasaktı yani. Yasak. Dini öğrenmek yasak. Babam ne öğrettiyse. Sonra ondan sonra yani ben evlendiğim zaman 1960 senesinde ilk defa şu Bali Paşa'ya hoca geldi. Oraya vaaza gittiğim zaman çok mutlu olmuştum. Bir de çocukken çok ara camilere giderdik ama böyle cemaat çok az. Fatih'e çok gitmişimdir. Sanki bir iki kere de şeye gittim. Saraçhane'de oraya gittim. Eyüp Sultan'a oraya da çok fazla annemden sanki birkaç kere gitmişimdir. Evlendikten sonra Sultanahmet'i de gördüm. Çok açıklıktı. Topraktı bütün yerler. Ev falan yoktu. Açıklık, boşluk bir alandı. Şu medreseler vardı.
Ama insan çok azdı. Orada kahve vardı. Caminin karşısında hemen kahve vardı. O kahve bahçe gibiydi. Ustalar orada buluşup işler alıp veriş şeyi oradaydı. Bir de askerlik şubesi vardı Malta'ya. Malta çarşısına giriş. Yoksa öyle faaliyetli bir yer değildi cami kenarları. Hiç kimseler yoktu. Cemaat da desen içeride çok az bir cemaat vardı. Kumrulu güzel, oraya devamlı giderdik. Ramazan'da da giderdik. Hanımlar orada da idare ederdi. Hoca gelince hanımlar hareket ederdi işte. Vaaz verilir. O da haftada bir mi, 15'te bir mi? Sanki bir iki kere o vaazı dinlemişimdir Kumrul'da. Nişancı'yı da şeyden sonra, ihtilalden sonra oraya hoca gelmeye başladı. Benim hatta dini nikahımı Hasan Efendi'den evvelki Galip abi vardı oğlu. Onun bir büyük abisi vardı. Gelinler, onlar hep bir evde otururlardı. İmam Efendi hanımından üstünde bir oğlu, onun üstünde bir oğlu. Hemen camiye yakın bir binada otururlardı. Adamcağız vefat edince yerine Hasan Efendi çok genç olarak geldi. Orada evlendi. Çocukları oldu. İlk hanıma vefat etti. Sanki iki çocuğu vardı. Kadir Hoca vardı. O da çocuk olarak geldi. Yani 13-14 yaşında bir çocuktu. Meyzinlik yapıyordu orada. O da Hasan Hoca ile beraber epey sene tekavüt olana kadar orada yaşadılar. Hasan Efendi ile iyi bir hukukumuz vardı ailece. Camide namazı kıldıran oydu. Vaazı veren oydu. Giderdik, çok camiye giderdik. Yanında kurs oldu. Kursa benim kızım gitti. İşte ortaokulu okudu. Fakat çok böyle şey bir kızdı. Örtünmeye, tesettüre çok meraklı. Ufacıktı. Başını örterdi. Kızım derdim, daha senin üzerine yani bu şey olmadı. Niye başını örtüsün? Yok derdi, ben hoşuma gidiyor. Ortaokulu örtüyle gitti. Birinci, ikinci senesinde bir öğretmen gelmiş, çocuğun başından koparırcasına başörtüyü. Sen bu başörtünün içeri giremezsin demiş. Hatta burası sıyrılmıştı. Anne dedi, ben burayı bitireyim, üçüncü orta şeyi. Katiyen dedi, bu okula gitmem. Ve ortayı bitirdi. Hemen gitti bu caminin yanındaki kursa. Ben buraya gireceğim dedi. Ben dinimi öğrenmek istiyorum. Bu şeyle işim yok benim dedi. Ve oraya kendini yazdırdı. 2 senelik 4 senelik kursu 2 senede bitirdi. Ve girdi, hemen tesettüre girdi. Uzun pardüseler, buradan örtüler. Aynı da hayatını o şekilde devam ettirdi. Yani bizim ailemizde de mesela örtülerle otururduk ailece. Fakat kızım onu kabul etmedi. Kapıları kapattı. Erkek ayrı, kadın ayrı. Bizi oturtturmadı. Abisi de öyleydi çünkü. Fatmalar evlendiği zaman yer döşemeleri, yerde masalar, işte arkadaşlar ayrı oturur, kadın erkek ayrı. Bizim yaşantımız öyleydi. Kızım da ondan daha, abisinden bir şey alarak daha fazla. O da çarşafa girdi. Sonra evlenirken beyi demişti ki işte istersen daha böyle pardüsemsi tabii giyinirsen daha güzel olur. Büyük bir başörtüyle öyle yaşantısını sürdürdü. Düğün törenleri kadınlaraydı. Erkek yok. Bir kadına. Mesela biz abimin düğününü şurada bir salon tuttuk, kadınlara yaptık. Evlerde nişanlarımızı yapardık. Kat kat, bir katta erkekler, bir katta kadınlar ayrı. Düğünler de öyleydi. Düğünde erkeklere yemek verilir. Şeyde kadınlara, eğlencede kadınlara. Kadınlar toplanır. Bir çalgı çalarsa çalar, çalmazsa ikramlar verilir. Düğün biterdi. Sünnet törenleri. Sünneti yemekli yapıyorduk. Gene onu kadın erkek ayrı. Bir katta erkeklere yemek, bir katta kadınlara. Bir araya gelmiyordu. Erkek kadın bizde yoktu. Beraberlik yoktu.
Otururken de ayrı otururduk. Şey vardı, ben sinemaya evlenene kadar hiç gitmedim. Asya, dur, şu şeyde vardı. Zincirlikuyu'da bir meşhur sinema vardı. Osman sinemanın ismini bak hatırlayamayacağım. O sinemaya çok giderlerdi ama bizde öyle sinema adeti yoktu. Evlendikten sonra Balipaşa'da bir sinema vardı. Beyimle sanki açık sinema. Bir kere oraya gittim. Sinemayla pek işim yoktu. Ailemizde de yoktu öyle sinema sevgisi, çalgı çelgisi yoktu, öyle bir merakımız yoktu. Beylerimiz akşamları arkadaşlar böyle arabayla Boğaz'a falan giderlerdi. O sırada biz de hanımlar toplanırdık. Güzel bir muhabbet ederdik eltilerimizle. Biz 4 eltiydik. Ablamlar 3 kişi. Amcamın kızları vardı. Yani toplanır biz de muhabbet ederdik. Sonra dönüşte gene herkes hanımını alır. Evlerine giderlerdi. Şimdi buraya geldim ben. Hiçbir komşu yok. Hiç, ben buradan camdan bakıyorum. Karşı hanıma bile bazı diyor Erhan, anne bana çabuk bunları. Ama bakınsın insan bir şeysin istiyor. Açıyorum perdeyi tanımaya. Şimdi şurası 15 günlük yakındır. Dışarıda ışık yandı. Ben çok üzüldüm. Bunlar dedim muhakkak ki depreme gittiler. Ay gelemediler. Anne diyor nereden onları görüyorsun? Ayol ben evde oturuyorum. Devamlı evde oturuyorum. Evde oturduğum için de camdan dışarıya bakıyorum. İlk defa akşam ışıkları yandı ve içim rahat etti. Demek ki bu çocuklar ya ailesine gittiler, bir şey oldu, yeni evlerine geldi. Ama Nişancı'da komşuluk vardı. Karşı arkadaşlarımızla gidiş geliş yapardık. Haftada bir otururduk. Kızım işte tefsir dersi verirdi. Çay ikram ederdik birbirimize. Ailece böyle. Sonra bizim eve başladık. Ayda yok. Haftada bir hoca getirmeye başladık. Sonra onu 15'e çıkardık. Toplanırdık. O vaaz verdi bize. Tefsir yapardı. Biz de onu dinliyorduk. Ta ki kızım ölene kadar. O evimizde devam etti. Çağırırdık da ev toplanırdı bütün. Yani 25-30 kişi. Güzel ikramlar olur. Sohbetten sonra dağılışırdık. Yani mesela bir arkadaşımız daha ila Fatih Camisi'nin o tarafa gitti. Birileri Yeşilköy'e evlenip gitti. Dağılışlar yani. Bir de benim yaşım çok ileri olduğu için o yaşlar hep ölen öldü, kalan kaldı. Birçokları da öldü. Bizim gibi 87 yaşına kadar kim yaşamış? Yok öyle bir şey. Erken ölenler öldü. Çok az kaldı mahallede. Şimdi benim ablamlar Florya'da oturuyorlar. Basınköy'de oturuyorlar. Arabayla gidip geliyoruz. Şimdi Allah'tan bu telefonlar çıktı. Her gün birbirimizin hatırını soruyoruz. Görüntülü konuşuyoruz. Bir ablam 93 yaşında. Bir ablam 88 yaşında. Ben daha ziyade gidiyorum. Fatma beni götürüyor. Onlar biraz gelişleri daha zor. Bu mahallede hiç araba koyacak yer yok. Fatma'nın arkadaşları geldi evveli gün. 2 saat kadın yer aramış. Kapımızın önüne araba koymak mümkün değil. Benim o torunum da hep böyle cadde, ben bile buranın caddenin halini aldım, belediyeye yolladım. Yani görün şu hali. Şurada ev tutuştu, itfaiye giremiyor. Bu ne rezilliktir. Yapamıyoruz. Nasıl yapamıyorsun? Bahçeleri buldunuz, ektiniz, biçtiniz. Oralara yapın bir alan. Bu nakliyecileri toplayın orada. Yok yukarıdan iniyorsun, bütün yollar nakliye. Burası yani bir aile, kalabalık bir yer. Herkes parka gidiyor, çoluk çocuğu var. Kadınlar çocuklarını taşıyor. Bu bir yüktür. Burası yani çok yüklü bir yer Balipaşa. Daha lüksleşti. Dükkanlar çok lüks oldu. Çok lüks olunca da alışverişe meyil arttı. İnsanlar gezdikçe alıyor. Dolaştıkça alma ihtiyacı duyuyor. Varken alıyor.
Biz eskiden varken almazdık. Ve çıkıp da ben cadde gezdiğimi hiç hatırlamam. Bizim kızım asla gezmezdi çünkü alacağım diye. Varken almam anne derdi. Ben de öyle caddeye çıkayım da gezeyim de. Yani pek hatırlamam gençliğimde. Son zamanlarda bir pazarın aşağısına kumaşçılara gittim. Gidince de tabii kumaş aldım oradan habire. Yani lüks arttı. Yemek yerleri çok fazlalaştı. Eskiden öyle bir simitçi de tostçusu, işte simit şeyi, bahçesi de öyle bir şeyler yoktu ki. Lüks oldu, lüks oldu, çok lüks oldu. Ve evin yemek işi dışarı taştı. Dürümler elde. Çocuklara diyorsun elde dürümden zaten tok geliyor. Oğlum şunu yapayım, onu ben ondan yemem. İşte dürüm, kat kat köfte içine şeyli. Veyahut evde bir yemek olmadı mı hemen telefon hop kapıya getiriyor. Fazla komşuculuk yoktu. Daha ileri zamanlarda insanlar değiştikçe daha seyrekleşti her şey. Bir de birine gideceksin, o işte evini temizleyecek, çok düzeltecek, mamalar yapacak. Öyle gideceksin. Eskiden bir kahve içmeye gidilirdi. Sabah kahvesi. Gidersin, bir kahve içer dönersin. Ama şimdi öyle pat kapı kimseye gidemezsin. Önden haber edeceksin. O hazırlanacak. Masraflar yapacak. Alacak şey diyecek. Sen de gidip dostlarınla görüşeceksin. Bir kere evde günümüz geçerdi. Çocuklarımızla ben mesela beklerdim. Okuldan gelsin çocuklarım. Onlara ikindilik bir şey hazırlayayım. Pek çıkmazdım. Yani çıksam da nadir bir iki öyle evden çok uzaklaşmazdım. Evimi severdim. Kendi işim, dikişim. Evde de annemler vardı, ablam vardı. Dışarıya çok ihtiyaç yoktu. Çocukları beklerdik ki işte gelir onlar ikindilik yer. Sen de oturursun biraz sonra erkekler gelecek. Sofranı mafranı varsın. Yani sokakla çok şeyimiz yoktu. Benim oğlum İngiltere'ye gitti torunum. Hemen ben bilgisayar aldırdım. Ve onu öğrendim. Onunla mesela görüşüyordum. Telefonla çok işim var. Telefon hiç elimden düşmez. Dünyayı dolaşırım telefonla. Her şeyden haberdar olurum. Oğlum diyor ki anne ne işi var ne? Çok yorum yaparım. Çok şey yaparım. Yorumlara çok açığım. Çok yazarım. Cevaplarını da tabii bazı çok aksi şekilde alıyorum. Bazı da beğenenlerim çok oluyor. Takipçim bayağı var. Seviyorum telefonu. Telefonla uğraşmasını seviyorum. Haber almayı, işte duası var, ne bileyim gezecek yerlerini gösteriyor. İnsan ilişkileri, oradan çok arkadaşlar var. Gece mesela 11-11.30'da ben yeğenlerimle oradan ışıkları yandı mı hemen onları 2 satır atarım. Onlar bana atar. Güzel bir muhabbet ederiz. Yani günlük konuşma gibi. Bu insana yetiyor zaten. Gündüz de mesela oturdum mu açarım onlarla, muhabbet ederim, kapatırım. Çok güzel bir şey. Onun için dışarıyı aratmıyor pek. Benim için telefon şahane. Fatihli olmak bambaşka bir şey. Her yere değişirim Fatih'i. İnsanları çok temiz. Hala da gene devam. Mesela karşımda bakkal ve manav. O benim oğlum gibiydi. Ben ona camdan bir şey desem bana getirir. Annesi öldü, bana günlerce hep ona gidip ziyaretlerinin resimlerini yolladı. Ben ona telefonla işte başsağlığı dilerim, hatırını sorarım. Onun gibi herkes öyle. Yani komşularımız çok düzgün, dürüst insanlar, görüşebilecek insanlardı. Alışveriş yaptığın yerlerde öyle. Seni anlayacak. Kasabımız öyle. Mesela evden ben ederim telefon, etim gelir. Ne istersem o gelir kapıya. Ben camdan parasını veririm. Yani yaşanılacak yer Fatih. Buraya geldim yakaladım bir kasap. 2 günde kasap dükkanı değiştirdi. Be dedim Fatih'i yakalayamadım orada. Doktorlarla mesela telefon ederim.
eczaneye. Ne ilacım varsa o bana hazırlar. Hazır biri gider gelirken torbamı alır gelir. Buraya da o adeti taşıdım. Mesela eczaneye telefon ederim. Bana bu ilaç yazıldı. Hemen eczacı hazırlar onu. Kim çıkarsa oradan benim ilacımı alır. Sağlık ocağına telefon açarım. Kendimin doktorları var orada. Hatice Hanım diye bir kızım var. Allah razı olsun. Ben ona neyim var, neyim yok yazarım. İlaçlarımı. O bana günü geldiği zaman ilacımı yazar. Hemen bankotu yollar bana WhatsApp'la. WhatsApp'ım çok çalışır. Ben onu eczaneye atarım. Eczanede ilaçlarım hazırlanır. Dün mesela ayaklarım çok ağrıyordu. Bir doktorum vardı, fizik doktoru. Hemen ona yazdım. Kızım dedim, benim çok ayaklarım ağrıyor. Bana yardım et. Yazdı bana ilaçlarımı. Şimdi eczaneye vereceğim. Eczaneden ilaçlarımızı alacağız. Oturduğum yerde bütün düzenimi ayarlarım Fatma da alır getirir. Ablam Çarşamba'da evlendi İsmail Ağa'ya. İsmail Ağa sokağında ama o zaman oraları çok böyle kapalı, karanlık. İşte İsmail Ağa cemaati çok oraya yerleşmişti. Hala oraları bütün abaya satan dükkanlar, çarşaflı hanımlar. Orası ayrı bir muhit. Çok fark edilir derecede. İsmail Ağa'dan Draman'a kadar. Kurslar, çocuk yuvalar var. İlkokulu okutmayıp orada okutup da oradan hoca olanlar. İsmail Ağa öyle devam ediyor. Bütün dükkanları abaya satan, yerlere kadar elbise satan, kadın satıncılar, erkekse puturlular, takkeliler. Oraya girdiğiniz zaman sanki diyorsunuz ki İstanbul'dan ayrı bir muhite giriyorum. Ablamın da kayınvalidesi şapkalı filan bir hanımdı. İlk Mahmud Efendi geldiği zaman oraya mezun, onlar şapka takardı. Mesela gidecekler, sinemaya falan giderlerdi. Ezan okunmadan kılarlardı onlar ezana yakın namazı. Giderlerdi. Derlerdi hani önden giriyor vakit. Onlar öyle devam etti öğlene kadar. Sonra ablamlar oradan ayrıldı. O evlerden ayrıldılar. 37 yaşındayken o cemaate girdim. Dersi aldım. Mahmud Efendi ile çok sohbetine gittim. Camilerine gittim. Yani dersimi devam ettirdim. Hiç ilişkim kopmadı. Sayfamda vardır Mahmud Efendi'nin cemaatinden. Mesela Mahmud Efendi Sultan Selim'de vaaz verirdi. O camiye giderdik. Orada muhakkak bizim yerimizi ayıran bir hanım olurdu. Mahmud Efendi gelir, biz orada bekleriz. Giderken de çarşaf giyerdik, sataşırlardı çünkü. Mantı olduğu için üstümüzde. Mahmud Efendi bir ara Nişancı Camisi'ne verdi. O vaazlarına devamlı gittim. Sonra cami dar geldi. Sultan Selim Camisi'ne vermeye başladı. Sultan Selim'e de gittim. Yani pazartesi günü oldum. Biz pazartesi sabahı muhakkak Mahmud Efendi'nin vaazına giderdik. Mikrofonsuz verdiği için yarı duyardık, yarı duymazdık ama o cemaatte bulunmayı hoşumuza giderdi. Bütün arkadaşlarımız orada toplanırız, muhabbet ederiz, konuşuruz. Vaaz bittikten sonra dağılırdık. Yani ayaklarım tutana kadar camiye gittim. Ne zaman hastalıklar falan oldu, Efendi Hazretleri de böyle hastalanınca cemaatten bıraktım cemaati. O kaçlıydı? O da 30'luydu. Benim beyimle aynı yaştaydı. Biraz beylerimiz kızardı bu Mahmud Efendi'ye ama biz onlara belli etmeden götürdük işi yani. Ben çok istedim. Katıl sen de. Yani git camiye arada. Tıkamadım onu. Hasan Efendi de Mahmud Efendi cemaatinden de ama onun oğulları falan çok düzgün çocuklar. Erhan'ın güzel arkadaşları. Hasan Efendi hoş bir beydi. İşte cemaate güzel vaazlar verirdi namazdan evveli. Bilhassa Ramazan'da. Hafta içi her gün abim de onun cemaatindendi.
namazın kılınması işte her şeyi İslam ilmihali gibi anlatırdı. Ta ki oradan şeydene kadar, ayrılana kadar. Ayrıldıktan sonra da bir iki kere gittim ziyaretine. Fatma ile gittim. Bizim çünkü babamı bilir, abimi bilir. Bizim bey o camiye gitmezdi, Nişancı'ya giderdi. Gıcı. Orası hep Mahmud Efendi olduğu için Nişancı Camisi'ne giderdi. Hatta Hasan Efendi bir kere demiş, bizim camiye de uğrasan iyi olur. Ama Nişancı'yı severdi. Yani Mahmud Efendi hala içimizde. Yani memnunduk ondan. Allah razı olsun. Çok talebe yetiştirdi, çok cemaat yetiştirdi. Çok kadın hoca. Tabii Bülbül Hanım vardı, Mahmud Efendi'nin sağ kolu. Orada bir Hakime Hanım vardı. O da ilk Hakime Hanım Mahmud Efendi'ye şeydenler, tabi olanlar. Hakime Hanım diye çok güçlü bir hanım vardı. Fatma Hanım vardı. O kadınları yerleştiren, idare eden. O kendini vakfetmiş oraya. Orada yatar, orada kalkar. Sonra Nermin Hoca, onun kocası doktordu. Biraz Mahmud Efendi'ye gittiği için sıkıntılıydı adamcağız. O da mantoyla evden çıkar. İleride çarşafını giyer. Mahmud Efendi'nin sağ koluydu. Sonra Mahmud Efendi ders vermeye başladı. Yani talebelere önden ona girmek için bir rüyaya yatıyor. Yatıyorsun her iki taraf. Girebilirsen seni alıyor o derse. O hanım girerdik senin namına. Sen de gördün rüyayı, ona anlatırdın. Derse alınacaksa alırdı, alınmazsa sen biraz daha bekle derdi. Bir de Bülbül Hanım vardı. O da Kılıç Melahat vardır. Kuyumcu hanımı Vali Paşa'nın karşısında. O da böyle çok Mahmud Efendi bağlı. O hocalar çok giderdi ona. Mahmud Efendi de giderdi. Evinde sohbetler geceleri olurdu. Gene din anlatılıyordu. Evet, tefsir dersi anlatılıyordu. Sonra biz bir kaza geçirdik. Kaç senesinde? Yani sanki benim kızım 18 yaşında falandı. 87 falan. Evet. O zaman Mahmud Efendi geldi bize cemaatinle. 3 defa okudu. Dedi ki bu kızımızın gözü görecek. Allah'ın izniyle ben bunu okuyorum. Hakikat gözünün ortası çökmüştü ve görmüyordu gözü. Dedi hiç üzülmeyin dedi. Bu kızımızın gözü görecek. Ve kızımız düzeldi. Okuya okuya 3 kere geldi. Evler doldu cemaattan. Hiç üşenmedi yani Allah rızası için daha burayı bıraktı. Erhan aldı götürdü. Ve şimdi gözü gayet güzel, hatta nakış bile yapıyor. Nefesi şeyli bir hocaydı. Yaşadığı gibi çünkü. Anlattığı gibi yaşadı. Yaşayınca senin okuman da tavsiyelerin de karşıya tesir eder. Söyleyip o yaşantıyı yaşamazsan tesir etmez laf.